Ali. Nasılsın? Ben ne yapacağım Fatma? Ben çok defa çaresiz kaldım. Ama hiçbir neferimi öldürmek zorunda kalmadım. Kurban oldum. Beni bununla sınama yarabbim. Biliyorum Ali. Bu sefer omuzlarındaki yük çok daha ağır. Çıkarken Said'in yüzünü bir görseydin. Said'in dışı korkusuz bir savaşçı. İçi ise kardeşi için yanan küçücük bir çocuk. Ya korktuğum başıma gelirse? Ya Mehmet'i öldürmek zorunda kalırsam? Ah Mehmet ah. Ali, neferlerin sana öyle bir kuvvet, öyle bir cesaretle bağlılar ki senin verdiğin her karar onlar için doğru olacaktır. Bununla ilgili hiçbir şüphe duymayacak, inan bana. İnşallah. Senin pusulan kalbindeki vatan sevdan. İnşallah. Tüm kalbimle dua edeceğim Ali. O sevda seni daha büyük acılarla sınamasın. Aksine gücüne güç katsın, seni cesaretlendirsin. Mehmet'i aklı başında sağ salim kardeşine kavuştursun. İnşallah. Keşke elimden bir şey gelse de omuzlarındaki yükü ben alabilsem. Kalbindeki acıyı ben taşısam, sen de huzura ersen. Nasıl söz Fatma Hatun? Benim huzurum sensin. Kendimi güvende hissettiğim tek yerden o gül cemali. Allah yardımcım olsa da Mehmet'i vurmak zorunda kalmasam. Kalmayacaksın. İnancını kaybetme ki dualarımız kabul olsun Ali. Yayı yeterince gerdik. Artık oku fırlatmanın zamanı geldi. Bu okla düşmanda daha büyük bir yara açacağız. Ve bu yarayla İngilizler kuduz kelp gibi sağa sola saldıracaklar. Şükürler olsun Allah'a. Her gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Zaferi elde edip İngilizlerden intikamımızı alacağız. Ne zaman başlıyoruz çavuş? Hemen Sait, hemen. Erzağı Ebuoğlu'nun ambarına gizlice koyduk. Sen Thousand Gavur'una gidip Ebuoğlu'dan şüphelendiğini ve onu takip edeceğini söyleyeceksin. Bir müddet sonra da ambarı ihbar edeceksin. Böylece İngilizler Ebuoğlu'nun kendilerine ihanet ettiğini düşünüp onu tutuklayacaklar. Ve birbirlerine düşecekler. Allah yardımcın olsun. Dikkatli ol. Merak etme çavuşum. Kolay gele yiğitler. Sağ ol kardeş. İçerideki esire yiyecek getirdim. İyi de ne ekmek ne su vermeyin demiş Haluk kumandan. Buraya getirdiklerinde öyle dediydiler. Mehmet. Kardeşim. Mehmet, evlatlarım. Çöl korur niyeti iyi olanı. Şükürler olsun Rabbime. Yeniden gösterdi sizi bana. Keşke ninem Hüsrev Baba da burada olsa. Hanım kızımızı tanıştırmayacak mısınız? Sen bilmezsin. Zeynep baba. Geride kalmanın ne demek Benimle olduğunu. Said'in hayatını Babanın kurtardı. seni nasıl uzaktan izlediğini bilmezsin. Kardeş iyi misin? Kardeş iyi misin? Sen yine de bir helallik ver de Kardeş. öbür tarafa hesabımız kalmasın. Kurumuş, çöl gibi bir yüreği yeşertecek bir sevgi var içinde. Kardeş. İyi değilim. Hastayım. Bırak içeri gireyim de bitsin bu işkence. İyi de
Vallahi bana da emir verdiler. Ben de hoşnut değilim. Ama demek ki önemli bir mahkum takas edecekler. Bırak gireyim. İyi. Gir vazifeni yap. Ama fazla oyalanma. Eyvallah sağ ol. Artin, şşt! Sessiz ol. Nerede kaldın? Kolay mı sanıyorsun sen bu işleri? Kalk. Al şunu. Dur, ne yapıyorsun? Beni kurtarmaya gelmedin mi? Şimdi değil. Elindeki bu silahla kışladan kaçabileceğini mi sanıyorsun? O vakit ne işe yarar bu? Ne bileyim. Halil'i rehin alırsın, öldürürsün. Ne bileyim ben. Halil'i öldürmek senin işin. Benim değil. Kokun burnuna tüttü Mehmet. Senin bir vazifede esir düştüğünü söylediler. 1000 tane oğlum olsa 1000'i de bu vatana feda olsun dedim. Varsa bir hakkım helal olsun. Taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. İyi misin? Neyin var? Bırak! Dokunma! Artin! Benim adım Mehmet! Benim adım Mehmet. Diline hakim ol. Şimdi yemeğini ye. Ellerini arkada tut, bekle. Ölümüm benim elimden olacak Halil Bey. Kumandanım, müsaade ederseniz şehidimizin vasiyetiyle ben alakadar olayım. Kim bilir ne yazıyor Salih. Elim gitmiyor açıp bakmaya. Şehit düşmeden evvel size verilmesini vasiyet etmeseydi size getirmez, ben gereğini yapardım kumandanım. Aslanım bana emanet etmişse gereğini yapmak da bana düşer. Kumandanım, bu vasiyet size ulaşmışsa ben şehadet makamına erdim demektir. Şükürler olsun. Beni bağışlayın ancak bu vasiyeti size iletmeseydim gözüm arkada kalırdı. Ben Saruhan ilinden Salihoğlu Zeki Çavuş. Vaktiyle Canikli Ramazanoğlu Rüstem Çavuş'tan anama göndermek için 10 lira borç aldım. Eğer borcumu ödeyemeden şehit olmuş isem baba yadigarı bir saatim vardır. Onu Rüstem Çavuş'a vermenizi isterim. Zira Rüstem gururludur. Sizden başka kim verirse versin kabul etmeyecektir. Beni bu borçtan azat ederseniz ruhum şad olacaktır. Hakkınızı helal edin. Bana Canikli Ramazanoğlu Rüstem Çavuş'u çağır Salih. Kumandanım, Rüstem Çavuş şehadet mertebesine erdi. Bugün defnettik.
Şehit Zeki Çavuş'un hemen yanındaki kabirde metfundur. Zafer ve soysuz yandaşları onu da şehit etti. Rüstem Çavuş'un ailesine benim şahsi paramdan 10 lira göndermeni istiyorum. Zeki Çavuş'un ailesine de kendisinden kalan yadigarları gönderin. Baş üstüne kumandanım. Ya neferlerimizi şehit eden alçak Zafer'e ne yapmamızı emredersiniz? Sorgulayacağım Salih. Zafer denen o soysuzun yüreğimize düşürdüğü bu acının bir bedeli yok. Ona ne yapsam nafile. Kafasına sıkıp öldürsem murdar bir ceset. Yaşatsam kapımızdan neciz bir hayvan olmaktan öteye gitmeyecek. Gel gör ki her şehidin arkasında bir destan var. Ah memleket. Bilsen uğruna yiten canları. Cana gelir. Tükürür atarsın sırtından bu alçak düşmanlara. General. Böyle habersiz geldiğim için bağışlayın. Ancak çok önemli bir durum var. Bir şey mi oldu Bay Lawrence? Bay Lawrence. Anlatsanıza, buyurun dinliyorum. Size böyle bir haber verdiğim için gerçekten üzgünüm. Ancak tahminlerimde yanılmadığımı anladım. Ebu Ula. Bir hain. Böyle bir şey mümkün değil. Gördüklerimden sonra her şey mümkün general. Bay Lawrence, Ebu Ula bizim müttefikimiz. İhanet etmesi akıl işi değil, kendisi de yanar. İhanetin rengarenk elbiseleri var general. Sadece siyah değil. Ne diyorsunuz Bay Lawrence? Lütfen anlamıyorum. Açık konuş. Ebu Ula müttefikimiz. Evet. Ancak en zor zamanlarınızda bile kendi çıkarlarını düşünecek kadar zeki biri. Ambarında çuval çuval erzak saklıyor. Ambarlarında hiç erzak olmadığını söylemişti bize. İşte bu da ihanetin beyaz elbisesi general. Kendine kalsa bu ihanet bile değil. Kendi aklınca ailesini ve halkını koruduğunu düşünüyor. Yo. Yanılıyorsunuzdur siz. Ebu Ula bizden böyle bir şeyi asla saklamaz. O halde sizi Ebu Ula'nın ambarına götürebilirim. Bunu kendi gözlerinizle görün. Eğer bu söylediğiniz doğruysa... İngilizlerden gerekli desteği almadık. Zaferi kendi imkanlarımızla bulacağız. Sallarla nehri geçip çöle yayılacaksınız. Türk kışlasına yaklaşmayacaksınız. Şayet yakalanacak olursanız tüccar olduğunuzu söyleyeceksiniz. Merak etmeyin efendim. Zafer Bey bulmadan gelmeyeceğiz. Karanlık çöktüğünde gelmeyeni beklemeyeceksiniz. Geride kalanlar başının çaresine bakacak. Dilsiz. Sen nehri geçince gruptan ayrılacaksın. Dediğim yerlere bakacaksın. Anlaşıldı mı? Hadi. Allah yardımcınız olsun. Zaferi bulmadan gelmeyin. Haydi.
Bu yaptığınız kabul edilemez general. Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Kaymakam Bey, zor zamanlar geçiriyorum. Lütfen daha fazla zorlaştırmayın ve şu lanet ambarın kapısını açtırın. İçeride hiçbir şey yok. Bu yanlış haberi size kim getirmişse aramızı bozmak istiyor. Ben de bunlara mahal vermemek için bir an önce amburu görüp işimin başına dönmek istiyorum. Göreceksiniz. Gördüğünüzde de bana olan vefa borcunuz 1000 kat artacak. Açın. Efendim, içeride çok sayıda erzak var. Hadi hadi hadi. Hadi çabuk çabuk. Ne diyorsun sen? Olamaz. Mümkün değil. Çekil şuradan. Yazıklar olsun. General, bu yiyecekler bana ait değil. Benim değil. General, ne yazık ki bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Ne durumu? Neden bahsediyorsun sen? Ben hain değilim. Efendim eğer izin verirseniz bu konuyu araştırmak isterim. Neyi araştıracaksın yüzbaşı? Gördüğüme mi inanacağım, senin hazırlayıp durduğun raporlara mı? General, bakın size bir daha söylüyorum. Bu mallar benim değil diyorum. Evet, haklısınız, sizin değil. Bunlar benim askerlerimin. Ama benim asıl merak ettiğim bunların buraya nasıl geldiği. Efendim, erzağın çoğu patlatılan ambarımızdan alınmış. Üzerinde bizim verdiğimiz numaralar var. General, aklınızı başınıza alın. Bu bir oyun. Bunu görmüyor musunuz? Tutuklayın. Bunu yapamazsınız. General, bunun bedeli ağır olur. Kendinize gelin. Bu bir kumpas diyorum size. Götürün. Bırak beni. Bırak. Efendim, bu doğru karar olmayabilir. Kes sesini. Bu defa senin sözüne güvenip işimi şansa bırakacak değilim. Büyük bir hata yapıyorsunuz Bay Lawrence. Ebu'la en iyi dostlarımızdan biridir. Kendisini çok iyi tanırım. Ama henüz sizi tanımıyorum. Beni tanısaydınız iyi bir casus değil, sıradan bir yüzbaşı olurdum zaten. Seni belki de vazifelerin en zoru bekler.
Sana vereceğim vazife değil rotada galip gelmeyi, belki de İngilizleri Basra'ya dökmemizi sağlayacak vazife. Vereceğiniz her vazifeyi hakkıyla yapacağıma namusum üzerine yemin ederim kumandanım. Şehadet nedir? Babam ve Resul-i Ekrem'e kavuşmaktır. Başka? Vatanın kurtuluşudur. Başka? Milletin dirilişidir. Senin adın ne asker? Hüsrevoğlu Mehmet kumandanım. Ben kimim evlat? Plevne gazisi, ordunun delisi, cenk meydanlarının aslanı, pehlivan Hüsrev Veysel. Said'im, Mehmet'im. Çıkın kafam. Çık. Bu rüya mı? Rüyada mıyım? Rüya değil. Seni çölde bulduk. Yaralıydın. Çıkın kafamın içinden. Baş eğdiğim sancak Baş eğdiğim sancak ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kimsiniz? Biz Osmanlı neferleriyiz. Benim adım Mevlüt. Ya sen nereden tanıdın? Sen de Niyazi olmalısın. Kardeş, sen kimsin adını bağışla hele. Hüsrevoğlu Mehmet! Emret kumandanım! Yani şimdi sen diyorsun ki bu topraklar size atalarınızdan kaldı öyle mi? Sen de biliyorsun. Sadece itiraf edemiyorsun. Neyi? Bu toprakların sadece bizim olduğunu. Sizin hükmünüz kağıt üzerinde. Bu uçsuz bucaksız çölde. Biz ne dersek o olur. Bunu karşımda elleri kolları bağlı bir esir mi söylüyor bana? Hayır. Canını alacak olan celladın söylüyor. Hadi. Yok mu sinyal? Komutanım, 4 farklı yolla telgrafı ilettik. Beklemekten başka çaremiz yok. Kaç saat oldu? Ya Basra'ya sinyal gitmediyse? Ne oldu? Cevap mı var yoksa? Basra sinyalleri gördü. Muhtemelen cevap yolluyorlar. Hadi çabuk. Şifre et şunu çabuk.
tek tek hesap verecek. Benim şehrimde beni tutsak etmek neymiş göstereceğim onlara. Üstelik de bir iftirayla. Necar, şu halime bak. Seni en iyi ben anlarım. Bu duvarlarda benim sesim hala yankılanıyor. Necar, bu bir iftira. Benim ambarda yiyecek sakladığıma inanmıyorsun değil mi? Elbette inanmıyorum. Kim bilir İngilizler yine ne oyunlar peşinde. Beyler lütfen haddimizi aşmayalım. Bana bak. Sen ülkende kumla oynarken ben burada siyaset yapıyordum asker. Bana haddimi bildirmek senin işin değil. Sen nasıl beni bu zindanda yalnız bırakmadıysan ben de seni bırakmayacağım. Necar, benim bir önemim yok. Zafir, ondan bir haber var mı? Henüz yok. Ama onu da bulacağız. Merak etme, her şey düzelecek. Şu halimize bak. Evlatlarımızın mürüvvetini görmeyi beklerken düştüğümüz şu hale bak. Necar, biz bunu hak edecek ne yaptık ha? Her ne yaptıysak muhakkak Allah bize bunu telafi etmenin bir yolunu gösterecektir. Tasalanma. Necar, bu bana yapılan bir oyun. Bu oyunu bozacak tek kişi de sensin. Bozacağım. Sen yeter ki sabırlı ol. Yine geleceğim. Çekil önümden deve. Hastanede çalışma isteği, bana hizmet etme çabası, Mehmet'le ilgili sorular. Hepsi Mehmet'e yakın olup buradan kurtarmak için, öyle değil mi? Alisa ile dalaşmalarınızın sebebi de buydu. Mehmet olan ilgisiydi. Beni kullanmaya kalkışman çok canımı acıttı Zeynep. Üstelik yüreğimi sana sunmaya hazırlanırken gururumu kırdın. Efendim, Basra'dan istediğiniz haberi almayı başardım. Haline bakılırsa şüphelerinde haklıyım Alfred. Her zaman olduğu gibi efendim. Kendini Bay Lawrence olarak tanıtan kişi gerçek Lawrence değil. Bay Lawrence'ın bölgede olmadığını, daha sonra geleceğini yazıyor efendim. Bunun teşkilatın mahsusanın bir oyunu olduğunu biliyordum. Evet efendim. Bunları İskambil'e ne güzel. Emredersiniz kumandanım. Şamil. Kumandanım. Kumandan nerede aslanım? Zafer'in tutulduğu çadıra gittiler kumandanım. Göster hele. Şurada. Kumandanım. Sen hainsin.
Hatırla. Mehmet. Ne yaptılar sana? Asıl siz bana ne yaptınız? Düşman biz değiliz, onlar. Sen kahraman bir askersin. Çok gizli bir görev için eğitildin. Görevin teşkilatı mahsusaya sızmakta. Hüsrevoğlu Mehmet olarak. Daha fazla dayanamayız. Biz yapacağımızı yaptık. Geri dön. Kumandanım çok kalabalıklar. Bugüne kadar kendi vatanına yaptıkların hiçbir şey değiştiremez. Üsküp seni yaşatır mı sanıyorsun? Vur Halil'i! Mehmet, dinleme onu. İndir silahını aslanım. Bırak. Evlat, kendine gel. Ben artık her şeyi hatırlıyorum. Kim olduğumu hatırlıyorum. Ben Hüsrevoğlu Mehmet'im. Kumandanım vur beni. Ben bu ihanet duygusuyla yaşayamam. Yapamam. Yalvarırım öldür beni. Gönlümüzdeki o tohum vakti geldiğinde mutlaka yeşerir. Aslında rücu eder. Bu asil kan asla bozulmaz. Kalk ayağa aslan. Kalk ayağa. Hoş geldin. Evlat kalk ayağa. Aklımıza prangalar vursalar da kalbimizdeki ülkümüzü, soyumuzu, vatanımızı söküp atamazlar. Evlat kalk ayağa. Tekbir getir aslanım. Sesin arşa ulaşsın.